Brawl Stars'ta maçlarını neden kaybettiğini biliyor musun? Muhtemelen bunun sebebi herkesin düştüğü hataları bilmeden yapman. İşte bu videoda her oyuncunun sıklıkla düştüğü birkaç bilinmeyen hatayı göstereceğim ve gelecekte bu hataları yapmamanı sağlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Garanti ediyorum ne kadar iyi oynarsanız oynayın her zaman oyunda hepimizin düştüğü bazı minik hatalar var ve bu hatalar biriktikçe maçlarımızı kaybetmemizi sağlıyor. Ama bu videoyu izledikten sonra artık her maça girdiğinizde az sonra sayacağım şeyler aklınıza gelecek ve bu hataları uygulamaktan kaçınacaksınız. Her şeyden önce şunu belirtmem lazım. Maçlarınızı kazanmanız iyi bir takım uyumu, güzel strateji ve en önemlisi iyi bir nişan alma yeteneği gerektiriyor. Ben bu videoda bunlar üstüne değinmeyeceğim ancak sizin bunları uygulamanızı engelleyen birkaç hata var ki onlara ışık tutacağım. Bu hatalardan ilki ve en büyüklerinden biri kesinlikle yanlış hiperşarj kullanımı olmalı. Hiperşarj özelliği oyuna geldiğinden beri çoğu kişinin bu hataya düştüğünü gördüm. Peki yanlış hiperşarj kullanımı derken neyi kastediyorum? Muhtemelen çoğunuz hiperşarjınızı atmadan önce süperinizle dolduruyor. Sanki süper olmadan hiperşarj kullanamıyormuş gibi. Ancak bu çoğu zaman sizi avantaja sokmak yerine maçlarınızı kaybetmenize sebep olabiliyor. Bunun nedeni siz süper kasana kadar hiperşarjınız orada bekliyor ve bir nevi boşa gidiyor. Hiperşarjınızın sadece süperinizi güçlendirmesinin yanı sıra size ekstra hasar ve hız verdiğini de bilmeniz çok önemli. Ve eğer e-spor maçları izliyorsanız profesyonel oyuncuların hiperşarjları geldiği anda direkt kullandıklarını fark etmişsinizdir. Bunun sebebi de hiperşarj açıkken verdiği hareket hızı bonusundan yararlanmak ve hemen sonraki hiperşarjı doldurmaya başlamak ve sizin de buna alışmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu dediğim şeyi genelde hiperşarjı kötü olan karakterlere uygulamaya çalışın. Mesela Tara'nın süperini zaten tutturabiliyorsanız illa hiperşarjını beklemenize gerek yok. Veya Brock'ta çoğu iyi oyuncu hiperşarjı süperden önce atmak yerine süperden sonra atıyor. Bunun nedeni de süperdeki roketlerle daha fazla vurabilmek. Ancak benim size önerim biriyle birebir savaşırken hiperşarjınızı açmanız olur. Süperiniz olmasa bile sorun yok. Az önce de dediğim gibi hiperşarj açıkken size ekstra hareket hızı ve hasar veriyor. Bu sayede rakibinizi kolaylıkla birebir de kesebilirsiniz. Yani özetlemek gerekirse hiperşarjınız dolduğu anda kullanmaktan sakın çekinmeyin. Siz hiperşarjı kullandığınız an savaşçınız güçleneceği için muhtemelen rakibi de geri ettirip orta kontrolü sağlamış olacaksınız. Savaşçılar demişken muhtemelen siz de yanlış haritada yanlış savaşçı seçenlerden birisiniz. Aslında eğlencesini oynuyorsanız hiçbir sorun yok. Ancak kupa kasmaya çalışan veya aşamalı oynayan bir oyuncuysanız bu hata listedeki tüm diğer hatalardan daha büyük ve maç kaybetmenize sebep olan en önemli şey de bu. Örneğin apaçık bir haritada suikastçı veya tank karakterler almanız saçma olur çünkü bu karakterler yakın menzili olduğu için rakipleriniz size uzaktan vururken onların yanına yaklaşamayacaksınız veya çok duvarlı haritalarda da nişancı alamazsınız çünkü rakipleriniz duvarların arkasından size yaklaşırken siz onlara vuramayacaksınız. İşte savaşçınızı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli şeylerden biri de bu. Maça girmeden önce haritaya bir bakın, duvar var mı yok mu? Eğer çok duvar varsa yakıncı ve atıcı karakterler iyi bir seçim olur. Eğer ortada hiç duvar yoksa da nişancı karakterler iyi olacaktır. Tabi haritaya uygun savaşçı seçmeye çalışırken aynı zamanda rakibimize de anti olmaya çalışmamız lazım. Eğer aşamalı oynuyorsanız karakter seçiminde şu resmi hep aklınıza getirin. Buna taş kağıt makas teoremi deniyor. Tanklar ve asasinler her zaman nişancı ve atıcılara karşı avantajı sahiptir ama tank antileri karşısında sıkıntı çekerler. Size tavsiyem bunun ekran görüntüsünü alıp ara sıra bakmanız. Bu sayede karakter seçiminizi yaparken her zaman bu aklınıza gelip seçiminizde size yardımcı olacaktır. Son olarak da özellikle hesaplaşma oyuncularının düştüğü büyük bir hata üstüne konuşalım. O da tabii ki açgözlülük. Kabul edin muhtemelen yük almaya çalışırken siz de kendinizi riske atıp çok kez maç kaybettiniz. Aslında bu öyle bir hata ki bilsek bile çoğu kez kaçınamıyoruz. Ancak hesaplaşmada iyi bir oyuncu olabilmek için ilk olarak bu hatayı tümüyle anlamalı ve kaçınmak için elinizden geleni yapmalısınız. Örneğin bunun en basit örneği maç başında ortaya koşarak kutuları almaya çalışmak. Bunu başarıyla yaparsanız çok büyük ihtimalle maçı kazanıyorsunuz ama sizle beraber ortaya giden başka kişiler varsa muhtemelen ölüp kupa kaybediyorsunuz. İkinci olarak takımlaşmanın da bir hata olduğunu size belirteyim. Eğer çok yüksek kupalarda oynamıyorsanız çoğu zaman takım olduğunuz oyuncu size ihanet edecek ve sizi kesecek. Bunun en popüler yolu önce süper kasıyormuş gibi yaparlar. Canınız azaldığında da hiç beklemediğiniz anda sizi keserler. Bunun önüne geçebilmek için de ister ilk ihanet eden kişi siz olun, ister de hiç takım olmayın ki ben ikinciyi yapmanızı tavsiye ederim. Videonun başında da dediğim gibi maçlarınızı kazanmanız bir sürü faktöre bağlı. Her oyun modu için ayrı ayrı taktikler öğrenmek isterseniz de şu anda ekrandaki videoya tıklayarak her oyun modunda maçlarınızı nasıl kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.